Merhaba dostlar, kanalıma yoluma hoş geldiniz. Ben Gezgin Şef Birol. Hayırlı günler. Bugün çok güzel bir haşlama yapacağız. Tavuk haşlama. Böyle parmaklarımızla yiyeceğiz. Hayırlı Ramazanlar hepinize. Haydi başlayalım çorbamıza, haşlamamıza. Haşlama için malzemelerimiz tabii ki olmazsa olmaz. Bir tane tavuğumuz var, böyle tombul bir tavuk. İki baş soğan, sarımsağımız var. 3 tane patatesimiz var. Havucumuz, limonumuz var. Kereviz yaprağımız var. Bir kaşık unumuz, 100 gram değil de 50 gram tereyağı, tuzumuz var. Tabii ki olmazsa olmazsa zeytinyağı kullanacağım. Haydi başlayalım. Evet dostlar, şöyle bir tane tavuğumuz var. Aşağı yukarı 2 kilo bu. Şimdi bunu bir temizleyelim güzelce. Şöyle temizleyelim. Şu alt kısımlarını alalım. Bunları çöpe atıyoruz. Şöyle kenara koyalım. Arkadaşlar bu tavuğun parçalanması bir sanattır. Dikkat edin, elinizi kesmeyin. Şöyle kanadın ucunu alalım. Şöyle yapacağım ben. Bu da boyun çıktı içinden. Bazı tavuklarda boynu çıkıyor. Evet, kanatlarını şöyle alalım güzelce. Güzel haşlamalık yapacağız bunu. Evet dostlar, tavuklarımızı parçaladık. Şunları da ben ayırıyorum. Çorbalık bu. Çorba falan yaparsak kemik suyunu alırız. Güzel olur. Bunları da çöpe atacağız. Şunları ayıralım. Şimdi kullanmayacağımız malzemeleri de ben torbalayacağım. Şöyle. Evet, şöyle göğüsleri ayıralım. Şöyle kemiksiz güzel temizledim. Şöyle kenara koyalım. Haşlamaya ben kullanacağım. Butunu kullanacağım sevgili dostlar. Şöyle butlarını ayırayım şuraya. Şöyle kanatlarını da ayırayım ki bunları başka bir yemekte kullanırız. Şöyle. Şimdi bunları dolaba atayım. Bunları da ayırayım böyle. Bunları haşlamaya kullanacağız. Evet dostlar, ocağımızı yakıyoruz. Evet, son gazı yaktık. Ne yapıyoruz? Tereyağımızı koyduk. 40 gram, 50 gram. Şimdi zeytinyağı ilave edeceğim. Şöyle ilave edeyim. Evet, azıcık daha ilave edeceğim. Tamamdır. Yeter bu kadar. Yağımız yeter. Şimdi yağımız kızsın, tereyağımız erisin. Şimdi ne yapıyoruz? Tavuklarımızı mühürleyeceğiz sevgili dostlar, sevgili hanımlar. İyice mühürleyeceğiz. Mühürledikten sonra öbür malzemelere geçeceğiz. Evet dostlar, yağımız kızmaya başladı. Ne yapıyoruz? Tavuklarımızı güzel kızartıyoruz. Şöyle. Sevgili dostlar, sevgili hanımlar, ben tavuğu bu hale getiriyorum. Kalça kemiğini alıyorum. Uç kemiğini atıyoruz. Sadece bir orta kemiği var. Hem daha lop et oluyor. Güzel olur yani. Şöyle atalım. İyice kızarsın. Harika, güzel bir lezzetli haşlamamız olacak. Evet dostlar, şöyle bir bakalım. Evet, kızarmaya başlamış. Şöyle bir çevirelim. Harika gözüküyor. Böyle yavaş kızarmaya başlasın. Haşlamamız mühürlensin güzelce. Evet sevgili dostlar, şimdi tavuklarımız mühürlenirken biz de soğanları keselim. Soğanları pek küçük kesmiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Sarımsakları da sadece eziyoruz. Kesme yok. Sadece eziyoruz. Evet.
Hem daha iyi aroması çıkar. Sevgili hanımlar. Güzel bir şey ortaya çıkacak inşallah. Şimdi ne yapıyoruz? Patatesleri şöyle doğruyoruz. İster böyle yapın, ay şeklinde. İsterseniz benim gibi böyle ikiye bölebilirsiniz. Şöyle ikiye bölüp büyüklüğü bu kadar. Evet, şimdi sıra havuçlarda. Bir temizleyelim, bir keselim. Evet dostlar, malzememiz hazır. Soğanı, patatesi, havucu falan doğradık. Kereviz yaprağını da güzelce yıkadım. Hepsi hazır. Tavuğun mühürlenmesini bekliyorum. Mühürlendikten sonra tavuğu alıyoruz. Sonra diğer malzemeleri ilave ediyoruz. Haydi başlayalım. Sevgili dostlar, çok teşekkür ediyorum bana destekleriniz için. Gerçekten abone oluyorsunuz, yorumlarınızı yazıyorsunuz. Bildiğiniz kadarıyla yeni bir kanal. Bir iki omuz daha. İnşallah 1400'e yaklaştık böyle. 2000'i falan görürüz inşallah bu ay. Bu ay göremeyiz de öbür ay inşallah 2000, 2500'ü görürüz. Haydi bir iki gayret daha. Kanalımız böyle büyüsün, güzel olsun. Teşekkürler. Evet dostlar, tavuklarımız mühürlendi. Şöyle bir kenara alıyorum. Şöyle bir kenara alayım güzelce. Evet. Şimdi bu yağı tabii ki hiç atmıyoruz. Bu yağ gerçekten altın değerinde benim için. Bununla yemeğimizi yapacağız. Soğanlarımızı kavuracağız. Evet dostlar, ilk peşin şöyle malzememizi attık, havuçlarımızı. Şöyle havuçları bir kavuralım güzelce. Kendine gelsin. Harika olacak haşlamamız. Full vitamin. Gerçekten şöyle kızarsın güzelce. Ondan sonra arkasından soğanlarımızı, patatesi kullanacağız. Yavaş yavaş çorbamızı halledeceğiz. Ramazan çorbamızı. Evet, soğanlarımızı da atalım. Şöyle. İyice kavuralım arkadaşlar, sevgili hanımlar. Ne kadar kavurursak o kadar lezzetli olur, güzel olur, harika olur. Evet, biraz kapağını kapatayım ki bir özleşsin birbirine. Evet dostlar, bir bakalım. Harika gözüküyor, çok lezzetli. Soğanlarımız koyu vermiş. Tabii ki patatesini atıyoruz. Patatesini de attık. Güzel güzel. En son terbiyesini yapacağız. Terbiyesini yaptıktan sonra harika bir haşlama ortaya çıkacak. Kapatalım. Altını biraz kısalım. Evet dostlar, şöyle bir karıştıralım. Harika gözüküyor. Şimdi ne yapıyoruz? Etlerimizi böyle tek tek ilave ediyoruz. Haşlamamızı. Arkadaşlar tavuk büyük gelirse ben adam başı böyle birer porsiyon hazırladım. Şu da misafir gelirse ona vereceğiz. Şöyle suyunu da dökeyim ki lezzeti kaçmasın haşlamamızın. Evet, şöyle ağzını kapatacağım sadece. Evet dostlar, şöyle gene bakıyoruz. Kereviz yapraklarımızı koyacağız şimdi. Şöyle dağıtalım ki çok güzel lezzet veriyor. Arkadaşlar, sevgili hanımlar. Ben kerevizin patatesini koymuyorum. Çünkü patates var çorbamızda, haşlamamızda. Onun için yapraklarını koydum böyle. Güzel bir tat verecek. Şimdi dostlar, sosunu yapalım. Bir yemek kaşığı un dedik.
Şimdi limonu sıkalım. Şöyle limonu sıkıyoruz. Evet, limonu da sıktık. Şöyle yarım bardak bir su içine. Sonra güzelce bir karıştırıyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar, sosu hazır. Bir kenara koyalım bunu. Ama isterseniz bir tane yumurta içine atabilirsiniz. Ben atmayacağım. Evet dostlar, şimdi sosunu koyacağız güzelce. Şöyle bir sıcak su çekeyim. Şöyle yavaş yavaş yedire yedire. Sosumuzun içine sıcak suyumuzu çektik. Evet. Güzel bir sos elde edeceğiz inşallah. Şöyle sosumuzu ilave ediyoruz güzelce haşlamamıza. Şöyle yeterince su koyalım. Üstü biraz kapansın, kapanmasın gibi böyle. Suyu çünkü vitamin bunu. Bütün şeyi bunun suda, vitamini suda. Şöyle bir kenarlarını toparlayalım. Hatta biraz daha su koyalım. Az gelmiş. Çünkü en az 45 dakika kaynayacak arkadaşlar. Evet, bu kadar yeter. Şöyle bir toparlayalım ki. Evet, çok güzel. En az 40 dakika, 45 dakika kaynasın. Ondan sonra böyle vitaminleri patlama yapsın. Harika bir haşlama olacak, tavuk haşlama. Evet arkadaşlar, tuzunu da ilave edelim şöyle. Tuzunu da ilave ettik. Kapatıyoruz. Pişmeye bırakıyoruz artık. Allah'a emanet. Tavuk haşlamamız pişiyor. Haşlama hakkında öneriniz varsa yorumlara yazın. Şu şöyle olmazdı da böyle olsaydı daha iyiydi gibisine. Hani eksiklerimiz var mı gibisine. Aşağıda yorumlarda buluşalım, size zahmet bekliyorum. Evet dostlar, büyük gün geldi. Haşlamamız hazır. Tavuk haşlamamız harika oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Evet dostlar, ben ocağın altını kapattım. Şöyle hazır göründüğü gibi. Biraz yaklaştıracağım kamerayı. Şöyle gördüğünüz gibi süper, suyu falan, rengi falan harika oldu. Şimdi bir servis yapayım şöyle güzel güzel. Evet. Şöyle adam başı bir tane veriyoruz böyle. Kerevizle beraber, yapraklarıyla. Şöyle havucundan koyayım. Şöyle havucundan koyduk. Patatesinden koyalım biraz. Evet. Şöyle patatesinden. Tabii ki full vitamin. Esas suyu bunun. Eti falan değil. Esas olay suda. Haşlamanın suyu tabii ki. Tereyağlı, zeytinyağlı, tavuk sulu, tavuğun yağı bile var yani. Harika bir Ramazan yemeği oldu. Evet. Şöyle soğanlı moğanlı. Evet dostlar, bakın gördüğünüz gibi harika bir haşlama oldu. Tavuk haşlama. Elime sağlık. Çok güzel gözüküyor. Evet dostlar, şöyle servis yaptım tavuk haşlamamızı. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Gerçekten elime sağlık. Çok güzel olmuş. Şöyle bunun maliyeti de yani 2 kilo tavuk aldım. Aşağı yukarı kaç para tuttu? Evet, 200 lira tuttu. Kilosu 100 lira falandı. Tabii ki bunun 2 tane butunu kullandık. Yani adedi 100 lira butu olsa 50 de malzemeler, toplamda 150 lira mal oldu. En az 4 kişi yer bunu yani. 4-5 kişi yer. Afiyet olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bütün Müslüman alemlerine Ramazan mübarek olsun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hafif ezin, hafif de gör. Ciao.